Herkese merhaba. Şimdi bu dersimde bir önceki derste anlattığım konuyu ufak bir tekrarını yapıp devam edeceğim. Bir önceki derste biz açı ölçü birimlerinden bahsetmiştik. Yani derece ve radyandan bahsettim. Şimdi derece ve radyanın arasındaki ilişkiyi bu derste anlatayım. Şimdi biz açıyı ölçüyorduk. Açının ölçü birimleri bunlar. Derece ve radyan. Şimdi 360 derece çemberin çevresiydi. Biz bunu aynı eşdeğerde 2 pi olarak da gösterebiliyoruz ama burada pi 180 derece almak doğru değil aslında. Yani buradaki uzunluk ölçüsü birimi. Yani biz burada aslında uzunlukları ölçmeye başlayacağız. Radyanın bize sağladığı fayda da bu aslında. Ama tabii buradaki eş değer olduğu için bunlar biz bu bağıntıyı kullanabiliriz. Yani derecenin orantıyı, derecenin 180'e oranı, bakın oran bu, oran belirtir. Radyanın da pi'ye oranını, yani bunların aslında oranları birbirine eşittir. Ama tabii soruları çözerken işler çarpımı yaptığım zaman pi'yi 180 alıp sadeleştirmeler falan yapıyoruz. Onları çözüyoruz. Şimdi burada mesela ölçüsü 7 pi bölü 4 radyan olan açı kaç derecedir dediğim zaman ne yapacağız? Biz bu orantıyı kullanacağız aslında. Ne yapıyoruz? 7 pi bölü 4 bizim radyanımız. Şunu bir daha yazayım ben. Derecenin 180'e oranı eşittir radyanın pi'ye oranına. Şimdi ben radyan gördüğüm yere 7 pi bölü 4 yazarsam, yani derece bölü 180 eşittir 7 pi bölü 4 bölü pi. Şimdi bölme işlemi nasıl yapıyorduk? Üstü aynen yazıp aşağıyı ters çeviriyoruz. Şöyle 1 bölü pi yazdım. Şunlar birbirini götürdü. Yani derece bölü 180 eşittir 7 bölü 4 mü oldu? 180'i de buraya atarsam derece 7 çarpı 180 bölü 4 oldu. Buradaki 180 bizim neydi? Derecemizdi. Yani biz burayı derece olarak gösteriyorduk. Şimdi 180'i 4'e bölersem kaç yapıyor? 45 mi yapıyor? 7 ile çarp 315 derece yapıyor. Evet, dereceyi, yani biz ölçüsü 7 pi bölü 4 olan ölçüsü 7 pi bölü 4 radyan olan açıyı derece cinsinden ifade etmiş olduk. Yani bunlar birbirine eş anlamına geliyor. Şimdi başka bir soru çözelim. Ölçüsü 300 derece olan, bu sefer de dereceyi radyana çevirelim. Yine aynı şeyi kullanacağım. Derece bölü 180 eşittir radyan bölü pi. Yani ben burada derece gördüğüm yere 180 300 yazarsam, bakın benim cevabı radyan cinsinden bulmam gerekiyor. O zaman ben pi'yi buraya atayım. Yani şu pi'yi buraya çarpım olarak atabilirim. Şöyle biraz daha yapalım. Hatta ben bunları sadeleştireyim. Sıfırlar gitsin. Hatta 2'ye bölelim. 15. 2'ye böldüm. 9 mu? 3'e böldüm. 5. 3'e böldüm. 3. Yani son hali 5 pi bölü 3 olarak da yazabiliriz. Umarım anlamışızdır derece ve radyan olayını. Şimdi başka bir ifadeye geçiyorum. Bu da, şimdi bakın biz bir derecelik yani 360'ta birini bölüyorduk çemberin ve ona biz bir derece olarak tanımlıyorduk. Ama biz daha da küçük, daha hassas şeyleri hesaplamak için benim daha küçük birimlere ihtiyacım var. O yüzden ben bu dereceyi de parçalıyorum. Şimdi parçaladığım zaman da şöyle bir bağıntı ortaya çıkıyor. Bir derece 60 dakikaya eşit. 60 dakika, normalde ne biliyoruz? Biz 1 dakikanın 60 saniye olduğunu. O yüzden de 60 dakika 3600 saniye. Yani dolayısıyla 1 derecenin 3600 saniye olduğunu biliyoruz. Yani bu bağıntıdan kurmuş olduk. Şimdi bunu şöyle yıldız atalım. Bu önemli. Şimdi bununla ilgili de birkaç tane soru yazdım. 12.400 saniyelik açı kaç derece, kaç dakika, kaç saniyedir? Yani birbiri cinsinden çevirmeler yapacağız. Yani ben bu soruyu böyle yazdım ama dereceyi de saniyeye çevirip o tarz soru da olabilirdi. Buradan yola çıkarak hepsini çözebiliriz. Şimdi bana ne verilmiş? 12.004 saniye verilmiş. Şimdi ben biliyorum ki 1 derece 3600 saniye. Yani bunun içinde kaç tane 3600 varsa o kadar da derece vardır. O zaman ben bunu 3600'e bölüyorum. Kaç kere var? 3 kere mi var?
0 0. Evet, bu bulduğum benim derecem oluyor. Bu saniye. Kalan saniye oluyor. Şimdi bu saniyeyi de ben dakikaya çevirebilirim. O yüzden 1204 saniyeyi neye böleyim? 60'a. Çünkü neden? Ben 1 dakikanın 60 saniye olduğunu biliyorum. Bölelim. Kaç kere var? Şöyle yapalım. Kaç kaldı? 4 saniye. Bu bulduğum neydi? Bu da dakika. Son halini yazıyorum. 3 derece 20 dakika 4 saniye. Son halini bulmuş oldum. Şimdi toplama ve çıkarma işlemleri nasıl yapılıyor? Bunlardan bahsedelim. Şimdi toplama normal bildiğimiz gibi alt alta toplayacağız ama bu dakika ve saniyelerde oynamalar yapacağız. Şimdi şu soruda tek tek şöyle alfa beta'nın toplamını bulalım. Şimdi normal dereceleri topluyorum. 70 derece. Bunu topluyorum. Kaç yaptı? 12, 4, 2, 6, 7. Şimdi şunu düzenleyebiliriz. Şöyle 60 saniyenin 1 dakika olduğunu biliyorum. O yüzden buraya dakika olarak atayım onu. Yani 60 saniye içinden gittiği zaman 32 saniye mi kaldı? Bunun içinden de 1 dakikayı buraya atayım derece olarak. 60 dakika 1 dereceydi. 60 dakikayı 1 derece olarak atarsam 71 derece. Burada 13 dakika 32 saniye en sade haliyle bulmuş oldum. Peki çıkarma nasıl yapıyoruz? Şimdi çıkarmadan bahsedelim. Şimdi şuradan saniyeden çıkarmaya başlayacağız ama 36'dan 56 çıkmaz. Şimdi buradan bir dakika alalım. 1 dakikanın 60 saniye olduğunu biliyorum. O yüzden burada 24 dakika kaldı. 60'ı buraya atarsam burası 96 saniye yapar. Çıkartırsam ne kalır? 40 saniye mi kalıyor? Evet. Şimdi burada 24 dakikadan 47 dakika çıkmaz. O zaman ben buradan bir derece alayım. Bir derece neydi? 60 dakikaydı. O zaman burada 39 derece kalır. 60 dakikayı alırsam burası 84 dakika yapar. Çıkartırsam 14'ten 7 çıktı 7. 7'den 4 çıktı 3. Tamam. 39'dan da 30 çıktı. 9 derece mi kaldı? Evet. Çıkarma işlemini de bu şekilde yapıyoruz. Şimdi son olarak yani bu dersin sonunda esas ölçüden bahsedeceğim. Şimdi esas ölçü dediğimiz şey şu oluyor. Şimdi biz normalde birim çemberden de bahsedeceğim de biz çemberde açıyı yani tam açıyı başladığım yere hatta şunu şöyle birim çemberde çizelim. Şimdi başladığım noktaya şöyle döndüm, dolaştım ve başladığım yere geri geldim. Yani aslında ben 360 derecelik açı yaptım. Ama ben şimdi 360 derece değil de 380 dereceyi sordum diyelim ki. 380 dereceyi nasıl bulacağım? Şimdi başladığım yere geri geldim. 360 derece. Geriye ne kaldı benim? 20 derecelik açım kaldı. O zaman 20 derece daha ilerlersem aslında ben burada hem 20 dereceyle göstermiş oluyorum hem de 380. Yani 380'in esas ölçüsü 20 derecedir diyebilirim burada. O zaman şöyle düşünebiliriz. Yani 380'den 360 çıkartıp 20 derece buldum da diyebilirim. Yani böyle de düşünebilirim. Ya da 380'i 360'a böldüm. Kaç kaldı? 20. Böyle de düşünebilirim. Yani iki türlü de düşünebilirsiniz. 360 derecede çıkarmak demek aslında. Yani bölmek de aynı anlama geliyor aslında burada. Şimdi 3400 derece olan bir açının esas ölçüsünü soruyor bana. O zaman ben 3400'ü neye böleceğim? 360'a. Kaç kere var? 9 kere mi? 0. 9 kere 6 54. 5. 20 elde. 32 mi kalıyor? 6. 160. Tamam. Yani bu bulduğum 160 benim esas ölçüm oluyor. Bu aslında hem tur sayısı gibi de düşünebilirsiniz. Hem de 3400'ün içinden 9 kere 360 çıkardım da düşünebilirim. Yani benim esas ölçüm 160 derece oldu. Peki radyan cinsinden sorarsa ne yapacağım ben? Şimdi biz radyan cinsinden 360 dereceyi ne olarak gösteriyorduk? 2 pi. O zaman bana 2 pi lazım. Yani 2 pi çıkaracağım. O zaman ben 13 pi bölü 5'ten 2 pi çıkaracağım. Yani kaç yapıyor?
13 pi eksi 10 pi bölü 5'ten kaç yaptı? 3 pi bölü 5. Ya şöyle de yani aslında 10 pi çıkarıyorum ya, yani payda işlediğim zaman burada 10 geliyor. Şunun pratik bir yolu da var. 13'ü paydanın 2 katına bölüyorsunuz. Aslında o 10 buradaki 10. Yani kaç kalıyor burada? 3. Bunu siliyorum. Buraya 3 yazıyorum. Yani böyle de çözebilirsiniz. Bu pratik bir yol gösterimi. Yani 2 pi çıkarıyorum aslında. 2 pi payda eşitlediğim zaman bakın buradaki 5 ile 2'yi çarptığım zaman 10 geliyor. Aslında bu böldüğüm 10 da aynı anlama geliyor. Yani 2 katına bölerek de bulabilirsiniz. Peki eksi olunca ne yapacağız? Bir de ondan bahsedelim. Mesela eksi 760'ın esas ölçüsü kaç derecedir? Bunu artı gibi düşünün. Normal artıymış gibi düşünelim. Yine 360'a bölelim. Kaç kere var? 2 kere. Kaç kaldı? 40. Şimdi 40 ama 40 değil aslında. Eksi 40. Şimdi yönlerden bahsetmiştik. Şöyle düşünelim. Burası eksi 40 derece olduğunu düşünelim şimdi. Bunun esas ölçüsünü yani pozitif göstereceğim. Şöyle alıyorum. Aslında 360'a tamamlıyorum. Yani 360'dan 40'ı çıkartırsam aslında benim esas ölçüm kaç derece oldu? 320 derece. Bir de bunu radyanda yapalım. Şimdi az önce ne demiştim pratik yoldan? 22'yi dedim, ona bölebilirsiniz. 2 kaç kaldı? 2 mi? Bunu siliyorum. Buraya 2 pi bölü 5 yazıyorum. Ama bu eksi. Biz burada ne yapmıştık? 360 ekledik. Pi olarak düşünelim. 2 pi ekliyoruz. 5 kere 2 10. 2 çıktı. Neyse şöyle payda eşitleyerek göstereyim. Eksi 2 pi bölü 5 artı 10 pi bölü 5. Buradan da ne gelir cevap? 8 pi bölü 5. Bu şekilde.